Merhaba, Papatya'nın Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bu minik fareleri çalışacağız. Arkadaşlar uzun zamandır Pinterest'te karşıma çıkıyor kitap ayracı diye. Sadece fare değil, kurbağa, tilki, şu anda aklıma gelmeyen bir sürü hayvanın figürünü yapılmış ve kitap ayracı olarak kullanılıyor. Benim en çok hoşuma giden fareydi. Uzun zamandır da yapmak istiyordum. Kısmet bugüneymiş. Sizlerle beraber çok güzel fareler yaptık. Hemen şöyle açıp göstermek istiyorum. Ben ajandalarıma biri oğlumun, biri benim ajandam. Şöyle hemen fareyi göstermek istiyorum. Kitap ayracı olarak çok güzel kullanabilirsiniz. Arkadaşlar ben bunu koton iple ördüm. Ana renginden elinizde yarım yumak olduğunda yetecektir. Diğer renklerindense şöyle minik minik olsa yeter. Çünkü çok az kullanıyoruz. Eli, ayağı, burnu ve kulakları için kullanıyoruz. Beyazı da sadece gözleri için. Göz bebekleri için yine ip kullandım. Ama eğer elinizde siyah ip yoksa şöyle minik boncuklar dahi yapıştırabilirsiniz. İnanılmaz kolay ve gerçekten benim çok hoşuma gitti. Şöyle hemen diğerini de göstermek istiyorum. Ve kullandığım ipleri şöyle göstermek istiyorum. Yeni açmıştım bunu. Bir taneyi bitirdim ve bu kadar kaldı. Diğer iplerimdense gördüğünüz gibi artık iplerimle yapmaya çalıştım. Kullandığım tığ numarası ise 1.75 milimlik tığ kullandım. Neden? Kitap ayracı olduğu için çok böyle salaş, döküm döküm olsun istemedim. Şöyle sıkı sıkı ördüm ve biraz sert olsun istedim. Sert de oldu. Sizin eliniz zaten sıkıysa 2.50 milimlik tığ ile örebilirsiniz. 2 milimlik tığ ile örebilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizin sıkılığına bağlı. Ben 1.75 milimlik tığ kullandım. Evet, isterseniz hemen bu güzelliklerin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun, bu güzel farelerin yapımının videosunu birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzelliklerin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle pembe ipimle başlıyorum. Faremizin burnundan başlayacağız. İpimi halka haline getiriyorum. Birleştiği noktadan tuttum ve halkamın içinden geçirerek ipimi şöyle halkama sabitliyorum. Daha sonra halkamın içine toplamda 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 sihirli halkamın ipinden tutup ortayı küçültüyorum. Böyle daha kolay oluyor benim için. 5 ve son olarak 6. Sihirli halkamın ipini iyice küçültüyorum çekerek ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim ve şöyle bir ayracım var. Çengelli iğne de diyebiliriz. Şöyle buraya takmak istiyorum sıramı şaşırmamak adına ve burada her bir trabzan tepesine tek tek batarak yine sık iğne yapıyorum. 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6. Şöyle ayracımı çıkarıyorum. Hemen ayracımın bulunduğu noktaya battım. Bakın bu şöyle minicik bir burun olacak. Şöyle içe doğru kıvırdığımda ve hemen ana rengimi alıyorum. Şöyle çok güzel bir bej rengi zannedersem. Renk ayrımım da yok. Beni
sevgili takipçilerim bilirler. Renk körlüğü var sanırım, ben de bazen karıştırabiliyorum. Bakın diğer rengi şöyle konuşurken tam anlatamadım. Bakın kapatmadım burayı. Şöyle diğer rengi alıyorum. İçinden geçiriyorum. Daha sonra şöyle koydum. Hemen bakın. Şöyle diğer iple beraber bağlayacağım. Ki burada çözülme yaşamayalım. Zaten bu iç tarafta kalacak. Ve özellikle sihirli halkamla da düğüm yapmak istiyorum. Çünkü burada tığla düğüm yapmak kolay olmayacak. Şöyle açılmaması için şöyle 2 düğüm atıyorum. Pembe ipimle işim bittiği için pembe ipimi kesiyorum. Ve yine bir sıra öncelikle şöyle bir zincir çekiyorum. Bir sıra yine her birine tek tek batarak 6 tane sık iğne yapacağım. Şöyle dibine batarak yapalım. 1 2 3 çok pardon 4 şöyle iyice içine kıvrılması gerekiyor. 5 ve 6. Yine burada ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Yani 3 sıra yaptık. 3 sıramızda arkadaşlar hiç kafamızı karıştırmayalım. 3 sıramızda 6 tane sık iğne üzerine 3 sıra 6 kere 6 tane sık iğne yapmış olduk. Şimdi geldik 4. sıramıza. Burada bir zincir çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve hemen burada ayraç takmayayım. O bayağı büyük geldi. Şöyle bir ip takayım arasına. Evet, bu benim başlangıç noktam. Bir tane sık iğnemi yaptım. Hemen yanındakine 2 tane yapıyorum. Bu sırada bir tek batıyorum. Bir çift batıyorum. Çift batmak ne demekti? Yani bir tane sık iğne tepesine bir tane, hemen yanındakine 2 kere 2 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 2 tane yaptık. Bir tane yapıyorum. Hemen yanındakine 2 tane. Sık iğnelerimizi sayalım. Toplamda burada 9 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bu sıram bittiğinde benim 9 tane sık iğnem olması gerekiyor arkadaşlar. Bir tek bir çift yaptım ve sıramın sonuna geldim gördüğünüz gibi. Hemen ilk sık iğne tepesine batıp kaydırmayla kapattım. Şunları da şöyle bir keselim, kafanızda karıştırmayalım. Onları bağladık zaten. Şimdi 5. sıradayım. 2 tek bir çift. Bir zincir çektim. Hemen dibine batıyorum bir tane. Yanındakine batıyorum bir tane. 3. sık iğne tepesine 2 tane. 1 aynı yere 2. 5. sırada toplamda 12 tane sık iğnem olması gerekiyor. Bir tek, şöyle hemen yanındakine batıyorum 2 tek, 3.'ye çift batıyorum. Buralar kısa olduğu için çok kesmek istemiyorum. Ayrıcımı koymadım ama zaten bakın bitiş noktası burada belli. Burasını çift mi yapmıştık? Bakıyorum hemen. Evet, çift. Bir tek, 2 tek, 3.'sü çift. Bakın sıra sonuna geldim
ve ilk yaptığım sık iğne tepesine batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Şöyle yavaş yavaş gördüğünüz gibi burnumuz uzamaya başladı. Şöyle tığımla da düzeltmek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi burnumuz uzuyor. Şimdi 6. sıraya geldik. 6. sırada 3 tek 1 çift. Bu şekilde 6 tek 1 çift olana kadar ilerleyeceğiz. Şimdi 6. sıradayım ve 3 tek, yani bakın hemen dibine batıyorum. 1 tek, yanındakine battım, 2 tek, hemen yanındakine battım, 3 tek, 4.'ye çift batıyorum. Aynı sık iğneye 1, aynı sık iğneye 2, 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4.'ye çift batıyorum. 4. trabzana 2 kez sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4.'ye çift batıyorum ve sıramın sonuna geliyorum. 6. sıramda trabzanlarımı saydığımda 15 tane sık iğnem olması gerekiyor ve 15. sık iğnede yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Ve 7. sıraya geliyorum. Burada 4 tek 1 çift, 8. sırada 5 tek 1 çift, 9. sırada 6 tek 1 çift yapıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 6 tek 1 çift olana kadar ördüm. Yani şu anda 9. sıradayım. 10. sırada her bir trabzan tepesine birer tane öreceğim. Arttırma, eksiltme yok. Tek tek batarak trabzan tepelerine batıyorum ve sık iğne yapıyorum. Bu sıramızda, yani daha doğrusu 6 tek bir sırasını bitirdiğimizde 24 tane bizim sık iğnemiz olması gerekiyor. Eğer sizdeki eksikse bir tane sık iğneye 2 tane batıp 24'ü tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok videoyu uzatmak istemiyorum. Daha çok uzun sürecek. Daha yapacaklarımız ve parçalarımız olduğu için ben anlatarak da anlatmaya çalışacağım sizlere. Şimdi ben 10. sıradayım. Arkadaşlar 5 sıra boyunca, toplamda 5 sıra boyunca hiç arttırma, eksiltme yok. Her bir trabzan tepesine batarak tek tek sık iğne yapacağız. Bu dediğim 5 sırayı bitirdiğimizde bizim toplamda 14 sıramız olması gerekiyor. Ben 14. sıraya kadar öreceğim. Yani 5 sıra hiç arttırma yapmadan örüp dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben toplamda 5 sıra ördüm ve sıralarımı unutmamak için şöyle iple bir ayraç yaptım. Şöyle hemen göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 sıra hiç arttırma yapmadan 24 tane sık iğnemi ördüm. Şimdi artık burayı kapatacağız ve artık ayracımı da şöyle çıkarayım. Şimdi artık burada kesme işlemine başlayacağım. Bir zincir çektim, hemen dibine batıyorum. Şu anda 14. sırayı bitirdik. 15'e geçtik arkadaşlar. 2 tek 1 kes yapacağız. 1 2 tane tek ördüm. Hemen kesmeyi şöyle göstermek istiyorum. Hemen önümdeki sık iğneye battım, ilmek aldım. Yanındakine battım, ilmek aldım. 3 ilmeği aynı anda kapattım. 2 tane tek batıyorum. Bir tane kesiyorum. Yani 2 tane sık iğneden ilmek alıp 3 ilmeği aynı anda kapatıyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. 2 tek 1 kez sırasını bitiriyorum kaydırma yaparak. Yine 2 tek ördüm, 1 kestim. Gördüğünüz gibi ortası küçülmeye başladı. Şu anda benim 18 tane sık iğnem var ve ben birazcık şöyle doldurmak istiyorum. Çok ağzı kapanınca
rahat dolduramayacağım için yavaş yavaş doldurmak istiyorum. Şöyle boncuk elyafım var. Her zaman dediğim gibi elinizde elyaf olmasına gerek yok. Artı günlerinizi şöyle kesip doldurabilirsiniz içine. Ben o şekilde de çok çalışmışlığım var. Bence çok da güzel oluyor. Şöyle burnuna doğru ittirmek istiyorum. Şöyle burnuna çok gelmedi. O yüzden önce bir ince koyacağım. Burnunu iyice dolduracağım. Evet. Şimdi oldu. Evet. Yeterli. Çok da dolunca çok sert oluyor. O yüzden gerek yok çok doldurmaya. Burada yine bir zincir çekiyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen dibine. Hemen yanındakini kesiyorum. Burada bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane kesiyorum. Bir sık iğne. Hemen yanındakilerini kesiyorum. Yine bu sıra bu şekilde bir tek bir kes yapacağız arkadaşlar. Bir tek bir kes olarak bitireceğiz. Toplamda sık iğne sayımız 12 tane olacak. Evet, ben sıramı bitirdim. İlk yaptığım sık iğneye batırıyorum. Şöyle yine kaydırma yöntemiyle kapatıyorum. Şöyle iyice sıkıştırıyorum. Şöyle doluluğuna bakıyorum. Bence yeter. Evet, yeter. Koymayalım. Şöyle bakın. Şöyle birleştiriyorum bunu. Buraya toplamda 5 tane sık iğne yapacağım. Karşılıklı batıyorum bakın. 1 2 3 4 ve 5 tane sık iğne yaptım. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, şurayı kapatmış olduk. Şimdi bir sonraki sırada zincirimi çektim. İlk başa 2 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 2 3 4'e birer kez batıyorum. Yani 3 tane tek. 1 2 3. Son 5. sık iğneye çift batıyorum. 1 aynı yere batıyorum. 2 yani benim burada toplamda 5 tane sık iğneyi 7'ye çıkardım. Bir üste çıkıyorum. Bir zincir çektim. Çevirdim. Yine ilk sık iğneye çift batıyorum. 1 aynı sık iğneye 2. Daha sonra son sık iğneye kadar tek tek batıyorum. 1 2 3 4 5. 6.'ya çift batıyorum. Burada toplamda 9 tane sık iğnem var. Şöyle göstermek istiyorum. Burayı şöyle genişletmiş olduk arkadaşlar. Şöyle tekrar şuna bakayım. 1 2 3 4. Evet. Şöyle tamamdır. Şimdi burada artık kollarımızı yapmaya başlayacağız. Burada 12 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Burada hem kolunu yapacağız hem de elini yapacağız. Şöyle pembe ipimi aldım. Hemen diğer ipten geçirdim. 1 2 3 4 5 6 tane pembe ile zincir çektim. Şöyle koyuyorum. Ve öncelikle şuraya bağlıyorum.
çözülmemesi için. Evet. Şimdi bu pembeyi ilk hemen dibine şöyle batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Ve geriye 4 tane zincirim kalıyor. Onlara da kaydırma yapıyorum. Batıyorum, kaydırıyorum. 2 oldu. 3 ve 4. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6. Hemen şöyle dibine zaten batamam. Hemen bir önündekine batıyorum. Bir sık iğne yaptım. Diğer zincirlere de kaydırma yapıyorum. 4 tane de kaydırmam var. 3 oldu. 4. Tekrar 6 zincir. 1 2 3 4 5 6 ve bu işlemi 4 kez yapacağım arkadaşlar. Sık iğne yapıyorum ve diğerlerini kaydırma. 4 tane kaydırmam var. 2 3 ve 4. Tekrar 1 2 3 4 5 6 ve yine ilk sık iğne ile başlıyorum. Daha sonraki 4 zincire kaydırma yapıyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada artık bunları bir araya toplayacağız. Nasıl? Net miyiz? Bakın. Hemen önümdeki şöyle 4 grubun ikincisinin tepesine batıyorum, ilmek alıyorum. Hemen yanındakinin tepesine batıyorum, ilmek alıyorum. Hemen onun yanındakine batıyorum, ilmek alıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim var. Hemen pembe ipimi bırakıyorum ve diğer ipime geçiyorum. Diğer ipimle hepsini kapatıyorum ve gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Bu şekilde kapatmış oldum ve artık koluma devam ediyorum. Şimdi şöyle şunu arkaya alayım, daha sonra onları saklayacağım. Hemen şöyle dibinden başlayarak sık iğne yapıyorum. Zincire batıyorum, sık iğne yapıyorum. Son zincire gelene kadar sık iğne yapıyorum. Hem pençeleri pençe deniyor herhalde, bilmiyorum. Pençelerini yapıyoruz. Hem kollarını yapıyoruz bu aşamada. Hiç öyle tek tek yapıp birleştirmiyoruz. Gördüğünüz gibi hepsini birlikte yapıyoruz. Şöyle son zincire gelene kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Daha sonra diğer tarafa geçeceğim ve diğer kolunu yapacağız. Evet. Şöyle tek tek battım. Son zincire geldik mi? Evet, geldik. Bakın, zincir burası. Burada kaydırma yapıyorum. Son zincirde kaydırma yapıyorum. Daha sonra tek tek trabzan tepelerine batıyorum. Karşıya geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. Burayı da aynı şekilde yapacağız. 12 zincir çekeceğiz. Burayı hemen keseceğim ben. Şu arkadan da iplerimizi bir bağlayalım. Şurayı göstermek istiyorum. Burası önemli. Şöyle bir düğüm atıyorum. Saklamak da biliyorsunuz önemli. Görünmesini istemiyoruz ip kalıntılarımızın. Hemen şöyle ben içten ilmekler buluyorum hemen. Şöyle saklanacak saklıyorum. Daha sonra kesiyorum. Diğerini de aynı şekilde saklayacağım. Sizler daha ayrıntılı saklarsınız. Ben şöyle gösterme amaçlı üstün körü saklıyorum. Gördüğünüz gibi hazır. Çok da
şirin oldu. Burada yine 12 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yine pembe ipimi alacağım. Şu kolda ne yaptıysak burada da onu yapacağız. Aşağıya döndüğümüzde gerisini beraber çalışalım. Evet arkadaşlar, yine son zincire kadar geldim. Son zincire battım. Kaydırmamı yaptım. Şimdi burada yine 9 tane sık iğnem var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi son olarak bu 9 sık iğneyi 11'e çıkaracağım. Yani başa ve sona çift batacağım. Yine ilk sık iğneye çift batıyorum. 1, 2. Daha sonra son sık iğneye gelene kadar tek tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sonuncuya 10 ve 11. 11 sık iğnem var. Artık bundan sonrası daha kolay. Hemen diğerini göstermek istiyorum. 11 sık iğneden sonra şöyle uzatıyoruz arkadaşlar. Kitap ayrıcı yapıyoruz ve kitaplarınıza uygun uzunlukta yapabilirsiniz. Hemen benimkini şöyle bir ölçecek olursam şöyle koltuk altından ölçüyorum, bacaklara gelene kadar 17 santim örmüşüm. Bu size bağlı. Sizler ne kadar uzunlukta örüyorsanız o uzunlukta örebilirsiniz. Ben şunu daha kısa yapmayı düşünüyorum. Bu biraz daha uzun oldu. Diğerini daha kısa örmeyi düşünüyorum. Artık arttırma, eksiltme yok. Her bir sık iğne tepesine batarak 11 tane sık iğnemizi koruyoruz sayısını ve istediğimiz uzunlukta git gel yaparak sık iğneler yapıyorum. Dediğim gibi istediğiniz uzunluğa gelene kadar yapıyorsunuz. Daha sonra da bacaklara geçeceğiz. Onların yapımı da çok keyifli. Şöyle ben hemen istediğim uzunluğa ulaşıncaya kadar öreceğim. Daha sonra da burada olacağım. Eminim ki anlaşıldı. Hem örüyorum hem de diyorum ki acaba tam olarak anlatabiliyor muyum diye endişe de ediyorum. Aslında her videoda yapıyorum bunu. Ama eminim ki anlaşıldı. Eğer anlaşılmayan noktalar olursa muhakkak bu videonun altına sorularınızı bekliyorum. Evet, böyle git gel yöntemiyle muhakkak da 11 taneyi sürekli sayalım. Eksiltme ve artma olmasın arkadaşlar. Örüp dönüyorum hemen. Evet arkadaşlar, ben istediğim boyuta gelene kadar ördüm. Şöyle bir ajandam var. Ajandama ölçerek yaptım. Şöyle bakın. Şöyle koyduğumda şöyle hemen şunu ölçeyim. 1-2 santim bir açıklık bırakıyorum ki daha sonra bacaklarını örebilirim. Evet, yani 1,5-2 santim kadar şöyle bir açıklık bırakıyorum. Daha sonra buradan sonra bacaklarını öreceğiz. Ben sayı veremiyorum çünkü saymadım arkadaşlar. Çok sayı olduğu için tek tek sayamadım. Ama en önemlisi, size şöyle her zamanki gibi ölçü vermek istiyorum. Hemen şöyle boyun kısmından, yani kafasını bitirdiğimiz noktadan 19 santim örmüşüm. Sizler de kendi isteğinize göre istediğiniz uzunlukta yaptıktan sonra hemen bacaklara geçiyoruz. Ben normalde 12 zincir çekmiştik kollara. Bacakları bir zincir kısa yapmak istiyorum ve 11 zincir çekiyorum. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen pembe ipime geçiyorum. Şöyle ucunu bulmaya çalışıyorum. Evet. Hemen şöyle pembeyi diğer ipten geçirdim. Sıkılaştırdım. Tabii ki buraya bir düğüm atıyorum. Düğüm atmadan da yapabilirsiniz. Daha sonra da saklayabilirsiniz ama ben garantici olduğum için hemen şöyle bir düğümümü atayım. Daha sonra ellerde yaptığımızın aynısını burada da yapacağız. Şöyle bir çevireyim. Şöyle düz yönünü buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aynısı. Sık iğne ile başlıyorum. Kaydırmayla devam ediyorum. Bir sık iğne, 4 tane kaydırma. Ve 4 tane parmağımız olacak. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve bu şekilde 4 tane örüyoruz. Daha sonra geriye dönüp yine sık iğnelerle devam ediyoruz. Eğer devam edemezseniz hemen başa alıp burada kolda yaptıklarımızın aynısını uygulayabilirsiniz. Ben burayı bitirip devamını birlikte yapıyoruz. Evet. Ben buradaki bacağımı bitirdim. Şöyle son zincire batıp kaydırma ile yapıyorum. Sık iğnelerimi yaptım. Sonuncusu kaydırma ve tek tek sık iğne tepelerine batarak yine 11 tane sık iğne yapıyorum ve dönüyorum. 11 tane sık iğnemi yaptım ve 11 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pembe ipimi takıyorum. Burada yaptığım gibi bacağımı tamamlayıp dönüyorum. Evet, bu bacağım da bitti. Son olarak yine kaydırmamı yapıyorum son zincire batarak. 11 tane sık iğnem vardı. 11 tane sık iğnemi yine yapıp hemen dönüyorum. Evet, şimdi burada her bir başlangıçta bir tane eksilteceğiz. Şöyle modeli çeviriyorum hiç zincir çekmeden. Hemen bakın dibindekini saymıyorum. Bir, ikinciye battım. Sık iğne yaptım. Yani bir tane eksilttim. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Burada eksiltme yapmıyorum. Sadece başlarda eksiltme yapıyorum. Sonuncuya da batalım. Döndüm. Hemen dibindekini saymıyorum. Birinci değil, ikinciye battım. Sık iğnemi yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyoruz ve popo kısmını yapıyoruz. Şöyle 3 veya 4 tane kalana kadar bunu yapacağım. Çevirdim. Birinci değil, ikinciye battım. Ve bu şekilde devam ediyorum. Burada kafanız karışmaması için kapatmıyorum. Çeviriyorum. Hemen birinci değil, ikinciye battım. 1, 2 ve şöyle çift batalım buraya. Evet. Şimdi bakın 3 tane kaldı ve popo kısmını yapmış olduk. Bir zincir çektim ve burayı bitirdik. Daha sonra ipimi saklayacağım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bacaklarımız ve popo kısmı gayet güzel oldu. Şimdi hemen kuyruğunu yapalım. Şu ipim de çok az kaldı. Bu sıralar ben ip almaya gitmiyor muyum acaba? Hep şöyle minik minik iplerle çalışmaya başladım. Hemen ipime bir düğüm attım. Şöyle ilk sık iğneden batıyorum. Ve burada kuyruğunuzu ne kadar uzun isterseniz, ben 22 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bakın hemen dibi değil, bir onun önündekine battım. Burada kaydırma yapıyorum. 5 veya 6 tane kaydırma yapacağım. 2, 3, 4, 5, 6 tane kaydırmayı yaptıktan sonra şöyle 5-6 tane, 7 tane kadar da sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, şöyle bakıyorum, 7, tamamen doğaçlama yapıyoruz şu anda. Bir tane daha yapıp geri kalanını tekli trabzan yapacağım. Yani tığın başını doladım ve tekli trabzan yapıyorum. Bu tamamen keyfinize bağlı. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz kaydırmayı istediğiniz uzunlukta, sık iğneyi istediğiniz uzunlukta, tamamen size kalmış. Ben diğerinde farklı çalıştım, bunda farklı çalıştım. O çok da önemli değil açıkçası. Ama ilk kaydırmayla başlıyoruz. Sık iğneyle devam ediyoruz ve tekli trabzanla bitiriyoruz. Önemli olan bu. Sayıları önemli değil. Sonuncuya da batıyorum. Ve şöyle tutuyorum. Bakın tam buraya denk geliyor. Sonuncu, şöyle ipimi saklayarak yapayım. Kaydırmayla bakın kuyruğumuzu da bu şekilde sabitledik. Şöyle bunu böyle kıvırdığımızda bu kıvrılacak. Evet. Bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi hemen bir zincir çekiyorum ve ipimi kesiyorum. Buraya kadar benim için çok kolay. Çünkü dikiş yok. Evet. Ama işte şuradaki göz ve kulak, beni takip eden arkadaşlar bilirler. Ben dikişte çok usta değilim. O yüzden de zaten amigurumi yapamıyorum. Yapmıyorum daha doğrusu. Çok nadir yapıyorum. Çünkü dikişim iyi değil. Bunu güzel yaptığımı düşünüyorum. Ama bundan sonrakini nasıl yapacağım bilmiyorum. Sizlerle beraber yapacağız. O yüzden dikişte kötüysem ne olur, kötü yorum yazmayın. Umarım sizler daha güzel şekilde dikersiniz. Evet, öncelikle gözle başlamak istiyorum. Birazdan şunların iplerini gizleyeceğim. Öncelikle gözlerimizi yapacağız. Şu şekilde beyaz ve şöyle çok az miktarda siyah ipe ihtiyacım var. Beyaz ipimi alıyorum. Yine sihirli halkayla başlıyorum. Ve 5 tane sihirli halka, 5 tane sık iğne yapıyorum. Çok pardon. Halkamın içine 1, 2, 3, şöyle ortayı küçültüyorum ipimi sıkarak, 4 ve 5 tane sık iğnemi yaptım. Ortayı kapattım ve ilk yaptığım şöyle sık iğneye batıyorum ve kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim, dibine batırıyorum ve yine 5 tane sık iğne. Arttırma, eksiltme yok. 3, 4 ve şöyle bakıyorum hemen. Neredeyiz? 5. Tabii bunu ayraç koyarsanız nerede olduğunuzu tam olarak benim gibi yapmazsanız daha iyi olur. Hemen şöyle kaydırmayla kapattım. Bir zincir çektim. Dibine battım. Yine 5 tane, yani 3 sıra 5 tane sık iğne yapıyoruz. Her sık iğne tepesine birer kez batıyorum arkadaşlar. Şöyle ilkine battım. 1, 2, 3, 4 ve 5.
ilk yaptığım sık iğneyi battım ve kapattım. Bir zincir çektim. İpimi uzunca kesiyorum. Dikeceğiz çünkü. Şöyle bakın. Şöyle elimle düzeltiyorum. Gözümüz hazır. Gördüğünüz gibi. Bu bizim şöyle gözümüz olacak. Evet. Şimdi şöyle bir siyah ipe ihtiyacım var. Eğer boncuk varsa hemen şuraya bir siyah boncuk takabilirsiniz. Ama elinizde boncuk yok. Hemen şöyle bir ip buluyorum. Şimdi buna birkaç kez düğüm atacağım. Şöyle bir boncuk, minik bir boncuk şeklini alana kadar. Evet, bence yeterli. Şöyle hemen tam ortasını buluyorum. Tığımı geçirdim ve ipimi içeri çekiyorum. Bana böyle örme işini verin, dikme işini vermeyin, başkası yapsın. Bu örmeler evet çok hoşuma gidiyor. Ama maalesef dikime gelince ben böyle bir afallıyorum. Bilmiyorum neden ama dikişten çok hoşlanmıyorum. Evet, diğerini de şöyle geçirdim. Evet, tamamdır. Gözümüzün birini yaptık. Şöyle hemen iplerimi kesip arkadan şunları bağlayacağım ve keseceğim. Şöyle bakıyorum hemen. Gayet güzel oldu. Hemen şöyle bağlamayı da göstermek istiyorum. Şöyle hepsini birlikte sihirli halkanın ipiyle birlikte bağlıyorum ki sihirli halkamız da açılmasın. Şöyle iyice sıkılaştırdım. Süper. Daha sonra hemen şöyle ipimi kesiyorum. Dikerken şunları içine şu şekilde bastıracağım. Eminim ki anlaşıldı. Gözümün birini daha birazdan yapacağım. Şimdi kulaklara geçebiliriz. Daha önceden ben bir tane kulağımı ördüm. Uzunca ipimi de bıraktım. Kulaklarımız da şöyle olacak. Biliyorum video biraz uzadı. Ama yapacak bir şey yok. Şöyle iyice görmenizi istiyorum çünkü. Gözler kulaklar arkadaşlar çok güzel olacak. Evet. Şimdi öncelikle yine pembe ipimi alıyorum. Bitmiş pembe ipimi. Yine sihirli halkam. Yine 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 ve 5. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Sihirli halkamın ortasını iyice kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve burada her bir sık iğne tepesine batarak 2 tane sık iğne yapıyorum. Yani 5 tane sık iğnemi 10 taneye çıkarıyorum. Dediğim gibi buralara bir ayraç koyun veya sayın. Ben şu anda gerek görmüyorum. Başlangıcı görüyorum. 10 tane sık iğnemi yapıp dönüyorum. 10 tane sık iğnemi bitirdim. İlk yaptığım sık iğneye batıyorum. Kaydırmayla kapatıyorum. Bir zincir çektim. Dibine batıyorum. İlk sık iğnemi yapıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bir tek batıyorum. Hemen yanındakine çift batıyorum. Bir tek, bir çift. Bu şekilde sırayı bitirelim. Sıramın sonuna geldim. Şöyle ilk sık iğneye batıyorum. İlmek alıyorum. Ve diğer rengime geçiyorum. Son sırayı da ana renkle yapacağım. Faremizin rengiyle. Bir zincir çektim.
arkadan tabii ki düğümümü atıyorum. Evet. Daha sonra pembe ipimi keseceğim. Şimdi burada şöyle 1 2 3 4 ve 5.'ye çift batıyorum. 1 2 3 4 5.'ye çift batıyorum ki çok volanlanma olmasın. Şöyle sihirli halkamın ipinden tutup ortayı da iyice küçültüyorum. 1 2 3 4 ve 5.'yi çift batıyorum. İlk yaptığım sık iğneye battım, kaydırmayla kapattım, bir zincir çektim, ipimi yine uzun keseyim, ne olur ne olmaz. Ve kulaklarımız da bitti, gördüğünüz gibi iki kulağım da hazır arkadaşlar. Şimdi hemen pembe ipimi de kesiyorum. Kulaklarım hazır. Gözümün biri hazır. Şimdi kamera arkasında bir tane daha göz örüp hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, ben diğer gözümü de bitirdim. Bir gözümde ip bırakmadım, bir gözümde fazladan ip bıraktım. Kulaklarda da aynı şeyi uyguladım. Çünkü tek bir iple iki gözünü de dikebileceğiz. Önceden dediğim gibi dikişte çok usta değilim. O yüzden şöyle tekrardan diğerine bakarak, bunu da Pinterest'teki resimlere bakarak diktim. Tam nerelere uyduracağım diye. Şöyle bakıyorum, şuraya diksek yeterli olacak. Evet. Sizler de fotoğraflara bakarak şöyle yerlerini tespit edebilirsiniz. Şöyle birini şuraya dikmek istiyorum. Ve ben ağır ağır dikeceğim için birazcık videoyu hızlandıracağım. Evet, gözlerimizi diktik. Bakar mısınız, güzel oldu. Biraz fazla uğraştım. Eminim dikişte usta olanlar hemen şöyle şipşak dikeceklerdir. Benim gibi çok uğraşmayacaklardır. Hemen şöyle iğnemi alıyorum. Şöyle. Tabii 40'tan sonra gözler görmediği için şöyle yardım alıyorum ipliğe geçirmek için ve kulaklarımıza geçiyoruz. Ay çok güzel olacak. Kulaklar da aynı şekilde böyle bir bölge belirliyoruz. Bakın mesela gözden şöyle çizgileri sayacak olursam 1 2 3.'ye takmayı düşünüyorum şu şekilde. Hemen ilk şöyle sabitlemek istiyorum. Ve yine bunu hızlı olarak dikmek istiyorum. Çünkü çok vakit harcadık.
Evet. Bence bu şekilde yeterli. Hemen yine şuradan batırıyorum ve karşı taraftan çıkarıyorum. Karşı kulağı da aynı şekilde şöyle ayarlayacağım. Şu şekilde ayarlayacağım ve istediğim bölüme takacağım. Çok videoyu uzatmayalım. Hemen şu kulağı da dikip dönüyorum. Evet arkadaşlar, benim kulaklarımı dikme işlemi bitti. Şöyle yine aynen kaydırma yaparak ipimi gizliyorum. Eğer aynı renk olduğu için burada bir düğüm atabilirsiniz. Atmayabilirsiniz. Çok önemli değil. Buradan da çözüleceğini zannetmiyorum. Evet. Şöyle hemen, tabii ki buna arkadaşlar şey lazım. Ellerine, kollarına, bir vücuduna şöyle ellerini düzeltip karşıdan bir buhar tutup elimizde düzelteceğiz ki düzgün görünsün diye. Hemen şöyle şuralara da buharla şu taraflara da düzelteceğiz. Şurayı kıvırarak buhar tutarsanız bu şekilde kıvrık kalacaktır. Evet, hemen şöyle ajandamı getiriyorum. Bu benim oğlumun ajandası. Şimdilik aldım. Hatta bunu da ona hediye ederim eğer kullanırsa. Genelde kız çocukları daha çok sever diye düşünüyorum. Bakar mısınız şuna? Çok güzel oldu. Ben gerçekten içime sinerek ördüm. Keşke dikişinde daha güzel yapabilsem diyorum ama gene de bence güzel oldu. Sizler ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, ben birazdan zaten ütüsünü yapacağım. Açılış konuşmamda zaten ütüle halini görmüşsünüzdür. Ütüleyip ondan sonra açılış konuşmamda tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.